Bu hafta size Ekim ayında bu zamana kadar başlamış olan ve bundan sonraki tarihlerde de başlayacak olan bütün Kore dizilerini anlatmaya geldim. Tabii ki onun da bir sırrı var. Sırsız dizi mi olur ayol? Gerçi zaten operada tiyatrodur. Çok saçma bir şey söyledim şu anda. Bunu söylememişim sayalım lütfen. Değişik bir şey yapmışlar. Pek Kore'de bu tür spin-off'lar görmemiz mümkün olmuyor. Nadiren denk geliyoruz böyle şeylere. Bu da eğer o tarz bir şeyse ben bunu çok merak ettim. Bu diziyi yanlış hatırlamıyorsam soranlar, merak edenler vardı. Ben Kim Tae-ri'yi daha hiçbir dizide zayıf bir kadın olarak izlemedim. Ya da böyle şaşkın, salak bir kadın olarak izlemedim. Evet, yine konusunu da, afişini de çok sevdiğim ve çıktığında mutlaka izlemeliyim dediğim bir diziyle daha devam edeceğim. Çok sıcak bir tarzı var, oyunculuğu var. Onu izleyince sanki tanıdık birini izliyormuşum gibi hissediyorum. 9. dizimiz nihayet bir devam dizisi. Bu da çok beklediklerimden bir tanesiydi. Konusundan bahsedeyim. Önce ilk sezonu söyleyeyim. Çok da garip bir dizi zaten. Merhaba arkadaşlar, Uzağında Olsun'a hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir hafta daha, yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu hafta size Ekim ayında bu zamana kadar başlamış olan ve bundan sonraki tarihlerde de başlayacak olan bütün Kore dizilerini anlatmaya geldim. Biliyorsunuz ki bu artık bizim için gelenekselleşmiş bir video konusu oldu. Öncesinde hemen yeni bir katılyan var. Bir tanecik ondan da bahsedeyim. Diğerlerini söyledim, onu söylemezsem ayıp olur. Yeni katıl üyemizin adı Handan TT. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bu zamana kadar katıl için pek bir şey yapmadım. Kendimi de bu konuda kötü hissediyorum ama vallahi hep aklımdasınız. Oraya özel bir şeyler hala düşünüyorum. Varsa sizin de fikirleriniz ne olur benimle paylaşın. Ben de o doğrultuda bir şeyler yapmaya çalışacağım katıl üyeleri için de. Çünkü ekstradan oraya dahil olmanızın da bir anlamı, bir sebebi olmalı. Bilmeyenler için çok kısa söyleyeceğim. 15 lira karşılığında katıla üye olabiliyorsunuz Uzağında Olsun kanalında. Henüz bir şey yapamamış olsam da ben orada sonrasında sizleri bazı ayrıcalıklar sağlayacağım. Katıl üyelerine özel canlı yayınlar yapabilirim. Farklı içerikler yapabilirim. Aklımda farklı içerik konuları, türleri var şu sıralar ama birazcık hayata geçirme konusunda sıkıntılar var. Onları da çözüp aşabilirsem bazılarını katıl için sadece yapabilirim. En azından oraya dahil olanlara da desteklerini karşılığında bu şekilde ödemem gerekiyor zaten. Amaç da o. Bütün katıl üyelerine de tekrar çok teşekkür ediyorum. O zaman haydi hemen Ekim ayının dizilerine geçelim. Bir numaralı dizimizin adı Spice Up Our Love. TV Ink kanalında yayınlanıyor. 2 bölümden oluşuyor. 3 Ekim'de yayınlanmış zaten. Muhtemelen her 2 bölümü de zaten yayınladılar. Oyuncuları şöyle: Lee Sang-yi, Han Ji-yoon. Konusundan kısaca bahsedeceğim ama öncesinde şunu söylemem lazım. Bu dizi No Gain No Love diye bir Kore dizisi var, biliyorsunuz ki Shin Min-a ile Kim Yong-dae'nin başrolünde oynadığı bir dizi. Bu dizinin spin-off dizisi, yani bir yan ürünü diyebiliriz buna. O da ne demek oluyor? Bir dizide çok sevilen yan karakterler için ayrıca özel bir dizi çekilmesi, onlara özel bölümler çekilmesi anlamına geliyor. Buna da spin-off dizisi diyorlar. Bu da onlardan bir tanesiymiş. No Gain No Love dizisinin yan ürünüymüş, spin-off'uymuş. Konusundan kısaca bahsedeceğim ama bayağı bir karışıktı. Zaten Asyan Wiki'de doğru düzgün anlatmamışlar bile. Tek bir cümleyle çok komik bir özet yapmışlar. Ben daha farklı bir özet bulabilir miyim diye araştırdım. Bulduklarım da bir tık karışıktı ama ben yine de anladığım kadarıyla en azından sizinle paylaşacağım. Zaten 2 bölümmüş. Muhtemelen ikisi de yayınlandı. Arattığınızda da bulup izleyebileceksiniz çat diye. Bu 2 bölüm dizinin ana karakteri Nam Jae-yeon. Nam Jae-yeon da zaten No Gain No Love'daki yan karakterdi. O ikinci kadın karakterdi. D dediğime bakmayın bu arada. Ben hala No Gain No Love'ı izlemedim ama hani Asyan Wiki'den oradan buradan baktığım kadarıyla söylüyorum. Neyse, Nam Jae-yeon bu dizide Spice Up Our Love'da +19 web romanları yazan, yani müstehcen içerikli web romanları yazan bir kadın karakter. Ve beklenmedik bir şekilde kendi yazdığı romanın içine giriyor ve o romanın kadın karakteri haline dönüşüyor. Sonrasında da yine kendi yazdığı romanın, içine girdiği romanın erkek karakteri olan adamla bir garip, böyle romantik bir ilişkiye başlıyor. Nam Jae-yeon tarafından yazılan bu romandaki mükemmel erkek kahraman da Kang Ha-jun. O da romanda Soyun-so'nun, yani Nam Jae-yeon'un, dedim ya, romandaki karakterinin adı Soyun-so. O Soyun-so'nun şirketi olan GB Elektrik'in başkanı. Soğuk kalpli bir görüntüsü var ama sevdiği kadına karşı da çok şefkatli bir adam. Kendisi bu dizide Yoon-so ile tanışacak ve onunla birlikte romantik bir ilişki yaşayacak. Değişik bir şey yapmışlar. Pek Kore'de bu tür spin-off'lar görmemiz mümkün olmuyor.
nadiren denk geliyoruz böyle şeylere. Spice Up Our Love 2 bölümlük böyle minnoş bir dizi yapmışlar. No Gain No Love fanlarına duyurulur. Mutlaka bunu da izlemek isteyen çıkacaktır diyorum ve geçiyorum bir diğer diziye. İkinci dizimizin adı Let's Get Married Mekong. TBS 1'de yayınlanacak. 7 Ekim'de yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları şöyle: Park Hana, Park Sang-nam, Lee Eun-do, Kim Sa-kwon, Park Tam-hee, Lee Eun-hyung. Bunlar kim? Hiçbir fikrim yok. Konusundan bahsedeceğim kısaca. Mekong-hee, Joyce Fashion'da sözleşmeli bir tasarımcı. Başrol kadın karakterimiz. Güçlü annesinin ruhunu, dedektif babasınınsa atletik yapısını miras almış. Çok güçlü, çok dayanıklı. Günümüzde ıssız bir adada mahsur kalsa bile hayatta kalmak için yeterince güce sahip olan bir kadın karakteri canlandıracak. Kudan-su yani erkek başrol karakterimiz de kızımızın çalıştığı şirketin sahibinin torunu. Zengin bir babayla fakir bir anneden dünyaya gelmiş. Yabancı bir ülkede gayet özgür bir hayat yaşıyor olsa da babaannesinin isteği üzerine yeniden Kore'ye dönüyor ve şirketin başına geçmesi isteniyor kendisinden. Ve Kore'ye yeniden döndüğünde de çocukluk arkadaşı olan Mekong-hee ile yeniden bir araya geliyor. Yani başrol kadın karakterimiz. Dizimizin böyle bir konusu var. Ben bu diziyi araştırırken, daha doğrusu hani bu yazıyı, bu metni oluştururken şöyle bir şey dedim kendi kendime. Konusuna bakıyorum, kastına bakıyorum, kanalına bakıyorum. Bu dizinin öyle kısa sürede, kısa bölümlerde bitmesinin imkanı yok. Yani 16-20 bölümlük bir dizi değil bu. Bu dedim mutlaka ama mutlaka uzun sürecek bir dizidir. Biliyorsunuz Kore'de bazen öyle diziler çıkabiliyor. 100 bölüm, 150, 190 bölüm falan o kadar uzayıp gidiyor. Sonra merak ettim. Azıcık daha araştırayım dedim. Zaten Asyan Wiki'de de yazıyormuş. Bu dizi günlük bir diziymiş arkadaşlar. Günlük dizi dediğimizde klasik pazartesiden cumaya kadar yayınlanan, hafta içi her gün yayınlanan diziler. Hani bizde de Kanal 7'de falan yapıyorlar günlük diziler. O tarz bir diziymiş. Zaten diyorum ya, her şeyle ben uzun sürecek bir diziyim diye bağırıyordu. Bunu araştırmama bile gerek yoktu yani. Bu çok belliydi. Sonra dedim ki ya artık ben gerçekten galiba birazcık çözmüşüm bunların neyin ne olduğunu. Yani gördüğümde sadece anlamış olduğum için bayağı bir kendi kendime eğlenmiştim, gülmüştüm. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Geçiyorum bir diğer diziye. TVN Opening My Son Died dizimizin adı. 8 Ekim'de TVN ve TVN kanallarında yayınlanacak. Başrol oyuncuları şöyle: Jang Seung-jo, Lee Sol. Konusundan bahsedeyim. Çok hoşuma gitti benim bu dizinin konusu. Kaçınılmaz olarak sanal bir gerçekliğe gitmek zorunda kalan erkek karakterimiz, başrol karakterimiz var. Yani muhtemelen onu bunu yapmaya zorluyorlar. O sanal gerçekliğin içerisinde baba rolünü oynaması ve çocuğunu koruması gibi bir görev veriyorlar kendisine. Bu görevi yerine getirmeye çalışırken de aslında her şey bir rol, bir sanal gerçeklik olsa da gerçekten bir baba gibi oğluna bağlılık duymaya başlıyor ve sonrasında da şok edici bir gerçekle yüzleşiyor. Çok değişik bir konusu var. Artık sebebi ne? Neden bu adamı böyle bir şeye mecbur bırakıyorlar? Bu nasıl bir görev? Neden buna bu görevi veriyorlar gibi soruların cevaplarını bu diziyi izleyince göreceğiz. Bu arada bölüm sayısı falan yoktu. Genelde bu opening dedikleri şeyler biraz farklı oluyor. Çok açıkçası araştırmadım nedir ne değildir diye ama hani böyle film gibi tek bölümlük şeyler de olabiliyor bildiğim kadarıyla. Bu da eğer o tarz bir şeyse ben bunu çok merak ettim. Bakmak istiyorum. Sırf konusu dikkatimi çektiği için bakmak istiyorum. Bilginiz olsun, 8 Ekim'de böyle bir dizi vizyona girecekmiş ama dizi dediğime bakmayın, tekrar edeyim, belki de tek bölümlük bir şeydir. 4. dizimizin adı Family by Choice. JTBC'de yayınlanacak. 9 Ekim'de yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları şöyle: Hwang In-yok, Jung Chae-yeon ve Hyun Song. Kim Sana, Yoon Ji-won ve Kang Hae-jun başrol üçlümüz. Biyolojik olarak herhangi bir akrabalıkları olmasa bile birlikte büyümüş 3 tane genç. Üçünün de geçmiş travmaları var ve bu travmaları birbirleriyle aşmaya çalışıyorlar. Mutlu bir çocukluk yaşamaya çalışıyorlar. O mutlu çocukluk yaşama süreçlerinde de onlara destek olan, ellerinden geleni yapmaya çalışan Ji-won'un babası Jong-jae ve Sanha'nın babası De-uk tarafından büyütülüyorlar ve bu süreçte de ergenliklerini üçü bir arada geçiriyor. Fakat yetişkinliğe ulaştıklarında Sanha ve Hae-jun yani iki erkek karakterimiz Ji-won'u yani kızı geride bırakarak biyolojik ailelerini aramaya gidiyorlar. 10 yıl sonra bu üçlü yeniden bir araya geliyor fakat artık işlerin eskisi gibi olmadıklarını görüyorlar. Kızımız bu iki arkadaşı tarafından terk edilmiş hissettikten sonra onlara karşı kırgın olsa da iki çocuk Ji-won'a karşı yeni romantik duygularla ve kendi ailevi sorunlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Bu özetin sonuna da bir soru eklemişler. Bu soruyu bence direkt okumalıyım. Bu seçilmiş kardeşler birbirleriyle olan duygularını çözebilecek mi ve aralarında bir aşk doğacak mı
diye bir soruyla da özeti sonlandırmışlar. Bu diziyi yanlış hatırlamıyorsam soranlar, merak edenler vardı. Nihayet artık 9 Ekim diye tarihini de netleştirmişler. Eğer herhangi bir değişiklik ve erteleme olmazsa bilginiz olsun, Han In-yop'un yeni dizisi Family by Choice bu ay vizyona girecek dizilerden bir tanesi. 5. dizimizin adı Dongjae The Good or The Bastard. İsmi çok güzel bu arada. Dongjae iyi mi kötü mü? 10 bölümden oluşacak, TV Ink kanalında yayınlanacak ve 10 Ekim tarihinde yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları da Lee Jun-hyuk, Park Sung-won. Konusundan bahsedeceğim. Lee Jun-hyuk'un canlandırdığı karakter Cheongju Bölge Savcılığında çalışan bir savcı. Çok hırslı birisi ve savcı olarak başarısına çok öncelik veren bir karakter. Yine de çok da katı kalpli olmayan birisi. Fakat gelin görün ki üzerinde yozlaşmış savcı etiketi var artık her ne yaptıysa ve bu etiket yüzünden geleceği pek de parlak değil. Bir yeniden geliştirme davası yüzünden başını belaya sokarken bir kız lise öğrencisinin cinayet davasını üstleniyor. Bir savcı olarak sezgileriyle, fırsatçı olarak içgüdüleri arasında ince bir çizgide yürümeye başlıyor. Güzel bir konusu var. Ben bu başrol oyuncularının böyle iyilikle kötülük arasında gidip gelmesi olayını seviyorum. Bu bana Lee Dong-wook'un başrolünde olduğu Bad and Crazy dizisini hatırlattı. Orada da vardı biliyorsunuz böyle bir şey. Lee Dong-wook dizide polisti ama bir yandan da kötü polisliği de vardı. Sürekli işte birilerinden rüşvet alıyordu, saçma sapan şeyler yapıyordu, kendilerini birilerine yamamaya çalışıyordu. Böyle o kadar itici de bir tarafı vardı ki sonra tabii zamanla o bambaşka bir şeye dönüştü ama burada da yine başrol karakterin o ikilemi falan bana bayağı Bad and Crazy'yi hatırlattı. Yani izler miyim çok emin değilim ama böyle diziler genelde güzel işleniyorsa, güzel yapılıyorsa izlemesi de keyifli bir dizi oluyor. Bilginiz olsun. 10 Ekim'de bu dizi vizyona girecekmiş. 6. dizimizin adı Doubt, yani şüphe. NBC'de yayınlanacak, 11 Ekim'de yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Han Suk-yoo, Choi Won-bin, Han Ye-ri, Oh Yeon-soo. Konusundan bahsedelim. Han Suk-yoo'nun canlandırdığı karakter Kore'de efsanevi bir suç profili uzmanı. Alanında ilk olan insanlardan bir tanesi ve ülkede suç davranışı analisti dediğimiz dalın yolunu açan kişi. Polis teşkilatı içinde de çok fazla saygı ve güven kazanmış bir karakter. Kişisel hayatında da bekar bir baba aslında kendisi. Bir tane kızı var. O kızını da tek başına kendisi büyütmüş. Han Suk-yoo'nun canlandırdığı karakter bir cinayet davası üzerinde çalışmaya başlıyor ve kızının da bu davaya dahil olduğunu fark ediyor. Bu keşif mesleki inançlarını ve kızına olan güvenini sarsarken Jang Tae-soo, yani başrol erkek karakterimiz, kızını korumak için gerçeği ortaya çıkarmak üzere mücadele etmeye başlıyor. Bir baba kız hikayesi aslında. Artık kızı bir şeye bulaşıyor ve onun üzerine de babanın o olayı, o sorunu çözmesi ve mesleğiyle de muhtemelen hayatının kızına olan bağlılığının çakışmasını anlatan bir dizi olacak. Değişik. Böyle dizileri güzel yapıyor genelde Kore. Bu da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Başrol oyuncuları çünkü gayet güzel. Geçelim bir diğer diziye. Jonghyun The Star Is Born TVN kanalında yayınlanacak. 12 Ekim'de yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Kim Tae-ri, Shin Ye-eun, Ramiran. Bayılırım Kim Tae-ri'ye de. Ve tam olarak da sevdiğim gibi bu bir dönem dizisi. Kim Tae-ri böyle dizilere böyle cuk oturuyor. Konusundan bahsedelim hemen. Dizimiz 1950'lerde Kore Savaşı'nın hemen ardındaki o süreçte geçiyor. Kim Tae-ri'nin canlandırdığı karakterin adı Yoon Jong-yeon. Zaten dizinin de adı öyle biliyorsunuz ki. Yoon Jong-yeon ismi çok zor olduğu için Kim Tae-ri diyeceğim buna. Kim Tae-ri ile annesi Makbo'da istiridye satarak zar zor geçimini sağlayan bir anne kız. Tae-ri'nin hayali Seul'e gidip burada kadın Gukgek tiyatro şirketinde oyuncu olarak çalışmak ve aynı zamanda zengin olmak. Bu Gukgek dedikleri şey de Kore klasik operası topluluğuymuş. İnternette öyle yazıyordu. Tiyatral bir şey yani ama hani böyle opera ile tiyatro karışımı bir şey anladığım kadarıyla. Gerçi zaten opera da tiyatrodur. Çok saçma bir şey söyledim şu anda. Bunu söylememişim sayalım lütfen. Geçiyorum. Devam ediyorum. Bir gün Kim Tae-ri yönetmen Kang So-bok tarafından yönetilen, ki o Kang So-bok da Ramiran, onun tarafından yönetilen Meran Kadın Gukgek tiyatro şirketinin bir performansını izliyor. O tiyatro şirketi de ülke çapında turne yaparken Makbo'ya da yolları düşüyor ve Kim Tae-ri de onları o şekilde izleme şansı yakalıyor. Sonra bizim kız bu performansı izledikten sonra çok heyecanlanıyor. Hayalini gerçekleştirmek için böyle bir ilham alıyor, bir gaza geliyor ve gizlice Meran Kadın Gukgek tiyatro şirketinin bagaj bölmesine giriyor ve onlarla birlikte muhtemelen Seul'e gidiyor. Seul'deki tiyatro şirketinde stajyer olmayı başarıyor. Orada da Shin Ye-eun'un canlandıracağı karakter olan Oh Yeon-soo ile tanışıyor. Oh Yeon-soo da kendisi gibi bir stajyer ve şarkı söylemede, dans etmekte ve oyunculukta mükemmel bir kadın. Zaman geçtikçe de bizim Kim Tae-ri ile Shin Ye-eun'un karakterleri birbirine rakip
rakip oluyorlar. Biz muhtemelen güzel bir rekabet izleyeceğiz bu dizi boyunca. Şöyle söyleyeyim, ben Kim Terry'nin güçlü kadın rollerine hastayım arkadaş. Bunu hep söylüyorum zaten. Ben Kim Terry'yi daha hiçbir dizide zayıf bir kadın olarak izlemedim. Ya da böyle şaşkın, salak bir kadın olarak izlemedim. O kadın hep böyle dişli, taş gibi karakter olarak hep o tür rolleri canlandırıyor. Burada da gördüğüm kadarıyla yine hayallerine ulaşabilmek için elinden gelen her şeyi yapan, bunu sonunda da başaran ve üstüne üstlük bir kadınla da yine, hatta çok daha yetenekli olan bir kadınla da rekabet haline giren bir kadın karakteri canlandıracak. Çok hoşuma gitti konusu. Görselleri falan da, böyle fotoğrafları vardı. Onlar da çok güzeldi. Zaten dönem olarak da tekrar edeyim, Kim Terry'ye çok yakışıyor böyle dönem hikayeleri. Mr. Sunshine da bu tarz bir diziydi. Yani dönemsel olarak konusunun alakası yok ama yani vakit bulabilirsem, ben bu diziyi bir de unutmazsam mutlaka oturur izlerim diye düşünüyorum. Geçiyorum bir diğer diziye. Evet, yine konusunu da afişini de çok sevdiğim ve çıktığında mutlaka izlemeliyim dediğim bir diziyle daha devam edeceğim. A Virtuous Business. JTBC'de yayınlanacak. 12 Ekim'de yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları şöyle: Kim So-yeon, Kim Sung-ryong, Kim Sun-young, Lee Se-hee, Yeon Woo-jin. Yine kadın odaklı bir dizi. Görseli de çok güzel. Afişinde görüyorsunuz zaten yanda. Afiş de çok tatlı. Hiçbir şey yok ama afişteki o rengarenk görüntüler, kıyafetler, gözlükler falan, saç şekilleri o kadar hoşuma gitti ki, bir de dönemsel olarak da yine benim sevdiğim bir dönemde geçiyor. 1992 yılında geçecek bu dizi sevgili dostlar. Kırsal bir köy olan Gımce'de 4 kadının kapı kapı dolaşarak yetişkin ürünleri satmaya başlamasının hikayesini anlatacak. Dördünün de bu işe girmek için farklı sebepleri var ve çalışmaları sayesinde de hem maddi bağımsızlıklarını elde ediyorlar hem de dördü birbirleriyle çok yakın arkadaşlık kuruyorlar. Özetinde sonrasında karakterleri kısa kısa tanıtarak devam etmiş. Ben de size hemen kısaca onları anlatayım. Kim So-yeon'un canlandıracağı karakter bir ev hanımı. Bir zamanlar yerel bir güzellik yarışmasında ikinci olmuş ve ilk aşkı olan adamla evlenmiş. Çok mütevazi, çok sade bir hayatı var ancak bir yandan da maddi zorluklar çekiyorlar. Aylık kirasını ödeyemiyor. Tek oğlu var. O oğluna çanta bile alamıyor. Yani böyle günlük basit şeyleri bile yapamayacak bir duruma gelmiş, maddi zorlukları. Sonra bu sıkıntılar onun için bir uyanma çağrısı oluyor ve kendisi ithal yetişkin ürünlerinin kapı kapı satışına başlıyor. Ve bu süreçte de pazarlama ve satış konusunda çok yetenekli olduğunu fark ediyor. Diğer bir karakterimiz Kim Sung-ryong'un canlandıracağı karakter zengin bir ailede büyümüş, prestijli bir kadın üniversitesinden mezun olmuş. Ailesi tarafından görücü usulü bir evlilikle evlenmiş. Sonra kocasının memleketi olan Gımce'ye taşınmışlar. Burada da çok sıkıcı bir hayatı var. Kim So-yeon'un canlandırdığı karakter bir zamanlar bu diğer kadının hizmetçisiymiş. Eskiden hizmetçisi olan kadına da yardım edebilmek için o da ithal yetişkin ürünlerini kapı kapı dolaşarak satmaya başlıyor. Kim Sun-young'un canlandırdığı karakterde 4 çocuk annesi bir anne. Kocasıyla harika bir ilişkisi var. Aslında böyle dört dörtlük bir hayatları varmış gibi görünse de o da maddi anlamda çok zorluk yaşayan bir kadın. Öyle ki 6 aile üyesi tek bir odada uyumak zorunda kalıyor fakirlikten dolayı. 4 çocuğu için ayrı bir oda sağlamak amacıyla bu kadın da aynı diğerleri gibi o yetişkin ürünlerini satmaya başlıyor. Bu Kim Sun-young da bu arada Repli 1988'in analarından bir tanesiydi. Burada da yine 4 çocuklu bir anne. Repli'de de bayılmıştım bu kadına. Burada da yine çok tatlı olacağını düşünüyorum. Kadın oyunculuğunu da çok seviyorum. Böyle çok, nasıl diyeyim, çok sıcak bir tarzı var, oyunculuğu var. İzlemek, böyle onu izleyince sanki tanıdık birini izliyormuşum gibi hissediyorum. Burada da yine öyle olacağından hiç şüphem yok. Bir diğer karakterimiz Lee Se-hee'nin canlandırdığı karakterde oğlunu tek başına büyüten bir anne. Aynı zamanda da bir güzellik salonu işletiyor kendisi. Sıkıcı hayatına bir değişiklik istediği için o da tıpkı diğerleri gibi kapı kapı dolaşarak satış yapmaya başlıyor. Diğer 3 kadın bazı sıkıntılı durumlarla karşılaştığında da onların moralini yükseltebilen bir yapısı var. Böyle 4 tane çok tatlı kadın var. Bir de erkek bir karakterimiz var. O da Yeon Woo-jin'in canlandıracağı karakter. O da Güney Kore'de zengin bir ailede büyüyen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Ivy League okulundan mezun olan bir polis memuru. Güney Kore'ye döndükten sonra da polis olarak mesleğine devam ediyor ve Seul'deki Gangnam Polis Karakolu'nda hızla terfi ediyor. Daha sonra da Gımce'ye taşınıyor. Yani bu kadınların olduğu bölgeye taşınıyor ve orada Gımce Polis Karakolu'nda çalışmaya başlıyor. Aslında görünüşte bölgeyle hiçbir bağlantısı yokmuş gibi dursa da tabii ki onun da bir sırrı var. Sırsız dizi mi olur ayol? Tekrar edeyim, ben bu tür dizileri izlemekten çok keyif alıyorum. Direkt zaten okurken o afişi gördüğümde falan Repli 1988 gelmişti aklıma. Ve hani bu dediğim Kim Sun-young da onlardan bir tanesi, yine burada da görünce falan çok hoşuma gitti. Çok mutlu etti beni. Güncel izler miyim emin değilim ama sonrasında da olsa ben bu diziyi mutlaka izlemek istiyorum. Unutursam ne olur bana hatırlatın. A Virtuous Business, Virtuous, inşallah doğru okuyorumdur. Yanlış okuyor da olabilirim. Bu diziyi ben inşallah izlemeyi çok istiyorum. Geçelim bir diğer diziye.
9. dizimiz nihayet bir devam dizisi. Bu da çok beklediklerimden bir tanesiydi. Hellbound 2. Netflix'te 25 Ekim'de yayınlanacak. Başrol oyuncuları şöyle: Kim Yoon-jo, Kim Sung-chol, Yeon Dong-gun, Kim Shin-rok, Im Sung-jae. Bu arada Kim Sung-chol'ü söyleyeyim, Yoo-ain'in yerine geldi. Yani Yoo-ain biliyorsunuz ki Hellbound 1'de böyle bir tarikat lideri gibi bir şeydi. Bir örgütün lideri gibi bir şeydi. Fakat bu bir spoiler değildir artık. Hellbound yayınlanalı kaç yıl oluyor? Bir şey söyleyeceğim ama inşallah bunu spoiler olarak görmezsiniz. Birinci sezonun sonunda ölüyordu. Ama bir şey verdiler birinci sezonun sonunda. Gördük ki ölenler geri gelebiliyor. Ve o yüzden de ikinci sezonda geri geleceğine dair zaten spoilerlar almıştık. Fakat o süreçte Yoo-ain'in bir sürü uyuşturucu mevzuları şusu busu çıkınca, sektörden uzaklaştırılmak durumu oluşunca bu diziye de dahil edemediler. Diziden çıktığı duyurulmuştu. O yüzden Yoo-ain'in canlandırdığı karakteri Kim Sung-chol'e verdiler. Yani hani farklı birisi olarak gelmeyecek Kim Sung-chol. Direkt Yoo-ain'in o örgüt lideri rolünü devam ettirecek. İsimleri bile aynı zaten. Konusundan bahsedeyim. Önce ilk sezonu söyleyeyim. Çok da garip bir dizi zaten. İnsanların ne zaman öleceklerine dair bir kehanet ortaya çıkıyor birden. Yani böyle nasıl diyeyim size? Değişik bir şey oluşuyor birden. Zaten fantastik bir dizi. Diyor ki birisine, atıyorum şu anda önümüzdeki ay şu tarihte şu saatte öleceksin diyor. Tam olarak onun o söylediği saatte, söylediği tarihte 3 taneydi galiba. 3 tane böyle dev gibi yaratık gelip döve döve bunları öldürüp gidiyorlardı falan. Böyle garip bir hikayesi vardı. Bunlara da ölüm meleği diyorlardı hatta. Dizide de onlara inanmamız gerektiğini, onlara güvenmemiz gerektiğini ve iyi bir hayat yaşamamız gerektiğini sürekli empoze eden böyle değişik bir tarikat oluşuyor bu olaylardan sonra ve o tarikatın lideri de Yoo-ain falandı işte. Sonra onları araştıran başka bir polis galiba bir şeyler vardı. Çok oldu izleyeli, çok da hatırlamıyorum ama ilkinin konusu yaklaşık böyle bir şeydi. İkinci sezonda şöyleymiş. Birincinin finalinde söylediğim gibi Yoo-ain'in karakteri zaten ölmüştü. Yani Jong Jin-soo o tarikatın lideri olan kişiydi. Bir de Kim Shin-rok'un canlandırdığı bir karakter vardı, Park Jun-ja. Bu ikisi ölüyordu. İkinci sezonda bu ikisinin yeniden dirilmesiyle başlayacakmış. Kim Yoon-jo da yine ilk sezonda da olan bir karakter. Burada da yine tıpkı ilk sezondaki gibi bu tarikatı araştırmaya devam ediyor. Onlara karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bir de bu ilk sezondaki Yoo-ain'in lideri olan tarikata karşı çıkan başka bir örgüt daha ortaya çıkıyor. O örgüt, o grupta gizemli bir adam tarafından yönetiliyor. Bu adamı da Yang Dong-gun canlandıracakmış. Değişik bir dizi, değişik bir hikayesi var. Bunu çoğu insan sevmedi. Yani çok fazla olumsuz yorum aldı. Ama ben bu tarz atmosferleri sevdiğim için midir nedir? Bir de merakla izlediğim için galiba sevmiştim. Olumlu hatırlıyorum. Hani bayağı ilgimi çeken bir dizi olmuştu. İkinci sezonda da çok merak ediyordum. Yoo-ain keşke ayrılmak durumunda kalmasaydı. Yoo-ain'in karakteri de güzeldi ama bakalım onun yerine de Kim Sung-chol geçmiş. Benim gibi merakla bekleyenleriniz varsa 25 Ekim'de yayınlanacakmış, haberiniz olsun diyelim ve geçelim son diziye. Zero Period is Social Butterfly Time. Artık dizilerin isimleri o kadar uzun ki okuyana kadar 1 dakika falan geçiyor. TBA'de yayınlanacakmış. Tarihi ne yazık ki belli değil. Fakat yine Asyan Wiki'de işte Ekim dizileri olarak arattığımda karşıma çıkan dizilerden bir tanesi olduğu için bunu da bu videoya aldım. Fakat tarihi belli olmadığı için genelde bu dizilerin ileriki dönemlere atılma ihtimalleri yüksek oluyor. Ben yine de anlatayım ama ve lakin başlamazsa bu ay içerisinde bilginiz olsun sizin de, zaten böyle bir ihtimal var. Başrol oyuncuları şöyle: Kim Woo-sok, Kang Na-on. Başrol kızımız bir lisede sosyal uyumsuz bir kız öğrenci. Yani sosyal uyumsuzdan anladığım asosyal gibi düşünüyorum ben. Öyle anlıyorum ben bunu gördüğümde. Ama asosyal yazmak yerine sosyal uyumsuz gibi bir tabir kullanmışlar. Anonim bir topluluk uygulaması olan Social Butterfly Time'da yönetici oluyor bu kızımız ve bu sayede de sınıf arkadaşlarının tüm sırlarını öğreniyor. Kim Woo-sok'un canlandırdığı karakter Kang Woo-bin. O da tüm akranları tarafından hayranlık duyulan bir öğrenci. Kendisi yakışıklı ve zeki bir karakter. Aynı zamanda da bir yetenek ajansında idol stajyeri olarak çalışıyor. Lisedeki en popüler kişi olsa da onun da kimsenin öğrenmesini istemediği bir sırrı var. Ve nasıl oluyorsa bir şekilde henüz adını bile bilmediği o malum sosyal uyumsuz kız tarafından garip bir duruma düşürülüyor. Böyle bir konu yazmışlar sadece. Dediğim gibi çok hakkında fazla bilgi bulamadım. Tabii ki de bu iki birbirinden zıt karakter sonrasında muhtemelen dizide aşk yaşayacaklar. Klasik, zaten bariz bir romantik komedi konusu. Böyle bir diziymiş. Çok ilgimi çekmedi. Zaten oyuncuları da tanımıyorum.
Ve bu diziyle birlikte Ekim ayında yayınlanacak olan diziler listesinin de sonuna geldik. Biraz hızlı bir şekilde hazırladığım için bu yazıyı belki gözden kaçırdığım diziler olmuş olabilir. Varsa da kusuruma bakmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğeni tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.